Evet dostlar, Ziyaretçiler kanalındasınız. Ziyaretçilerin video saatindesiniz. 2025'in ilk videosuyla başlayalım dedik. İstanbul, İstanbul'un altındaki gizemler, İstanbul'un çözülmeyen gizemleri. Sultanahmet Meydanı'ndayız. Arkamda Sultanahmet Camii'ni görüyorsunuz. Biliyorsunuz biraz ileride Ayasofya, Topkapı Sarayı. Yani aslında İstanbul'un en gizemli yerlerindeyiz. Ayasofya'dan bahsetmeme gerek yok. Ayasofya zaten gizemi devamlı yüzyıllardır araştırılıyor. 532 yılında yapımına başlanıp 537 yılından yapımı bittiğinden beri bugüne kadar hala Ayasofya'nın altındaki gizemler devamlı araştırılıyor, devamlı çözülmeye çalışıyor. İşte kimine göre İstanbul'un fethinde vaaz veren papazın kutsal kaseyle kaybolması, İsa'nın yeryüzüne indikten sonra aynı kaldığı yerden devam etmesi, kimine göre Ayasofya'nın altında Süleyman Tapınağı'nın olduğu iddiaları, Ayasofya'nın altında 3-4 tane daha farklı mabet olduğu, kutsal emanetlerin bu bölgede olduğu, yüzyıllardır tüm araştırmacılar, tüm İstanbul'un gizemlerini çözmeye çalışan profesörler, arkadaşlar, okuyan insanlar, herkes yüzyıllardır Ayasofya'nın gizemini, Sultanahmet'in gizemini, bu bölgenin gizemini çözmeye çalışıyorlar. Yani ben her videomda söylüyorum, Türkiye, İstanbul, her tarafı gizem. Bu hafta dediğim gibi size göstereceğim biraz sonra. Ben daha önceden buraya girmiştim, daha önceden videosunu çekmiştim. Ama her şey yaptığımda üzülüyorum. Yani aslında İstanbul'da bulunan, daha bulunmayan o kadar çok gizem var ki arkadaşlar. Fakat maalesef biz tarihimize sahip çıkamıyoruz. Aslında bu bulunan yerleri turizme kazandırsak, aslında temizlensek, yani 1400-1500 evvel mesela biraz sonra gireceğiniz yer, onu da göster. Mesela bugüne kadar hiçbir videomda yer konum belirtmiyordum. Onu da hep şöyle izah ediyordum. Yani ben şunu yapmaya çalıştım ve çok şükür de başardım. 4 senedir yerleri, bölgeleri niye söylemiyordum? İşte gelip tarih talan edilmesin diye. Şimdi burayı göstereceğim çünkü şunun için belki bir yetkili izler, belki birisinin gözüne çarpar. Burayı evet etrafını çevirmişler ama atıl bırakılmış. Yani araştırmalarıma göre Justinianus'un eşine yaptığı yeraltı sarayı. Gizli bir yeraltı sarayı. Bir takım çalışmalar yapıldı mı yapılmadı mı bilmiyorum. Sosyal medyada araştırdım. Bir bilgiye ulaşamadım. Arkam Sultanahmet Camii. Burası da biraz sonra göreceksiniz. Sultanahmet Camii'nin arkasındaki İspark. İspark'ın içindeyiz. Burada biraz sonra göstereceğim gibi belli bir takım tarihi şeyler var ama burası mesela neden acaba temizlenmiyor? Arkeolojik çalışmalar neden yapılmıyor? Geçen gün bir yazı okudum. Hoşuma gitti. Ayasofya'nın altında bulunan belli bir takım dehlizler, su yolları, kaçış yolları temizlenip turizme katılacakmış. Bu çok hoşuma gitti. Çünkü ciddi anlamda yurt dışında böyle şeyler çok iyi görüyor. Bunlar tarihimiz arkadaşlar. Bakın yine söylüyorum. Çok konuşuyorum diye bazen yazıyorsunuz ama konuşmak da lazım. Niye? Bizler ne yapıyoruz? Gizemleri araştırıyoruz. Bilinmeyen yerleri göstermeye çalışıyoruz. Daha Türkiye'de yaşayıp Ayasofya'yı görmeyen çok insan var. Bu bizler videoları sayesinde, bizim gibi video çeken arkadaşların sayesinde en azından görüntülerini görebiliyorlar. En azından belli bir takım bilgilere ulaşabiliyorlar. Dedim ya işte Ayasofya'nın gizemi, kutsal kase, kutsal emanetler, şeytanın orada hapsedildiği rivayetleri, hatta kıyametin ne zaman kopacağının tarihinin orada yazıldığı rivayetleri, bu o kadar çok gizem var ki bunlar eminim ki her geçen gün yüzüne çıkacak. Önümüzdeki haftalarda Anadolu'da bir yeraltı şehri göreceksiniz. Yine söylüyorum, başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir yeraltı şehri. Mağaralara gireceğiz. Çeşitli dosyaları araştıracağız ve 2025 yılında da sizlere inşallah daha başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz videoları sunmaya gayret edeceğiz. Yine çok konuştun abi yeter diyenler var. Dediğim gibi bu akşam sizler için daha önceden belki hatırlarsınız girmiştim ama daha detaylı bir video çekmek için, daha güzel görüntülerle, daha güzel ışıklı video çekmek için bu akşam yine gireceğim inşallah bir aksilik çıkmazsa. Uzun süredir video çekmediğim için
kanalın etkileşimi ciddi anlamda düştü. İnşallah düzenli video yayınlayarak bu etkileşimi tekrar yükselteceğiz. Sadece bir saniyeniz almaz. Beğen butonuna basmanız yeterli. Zaten sağ olsun var olsun seven dostlar katıl ailesinden katılıyorlar. Yorumlarınızla bizleri taşlandırıyorsunuz. Videomuz devam ediyor arkadaşlar. Evet dostlar. Sultanahmet Camii. Burada böyle bir yapı var. Burası İBB Parkı'nın içi. Yeşil çitlerle çevirmişler. Büyük ihtimalle su sarnıcıymış. Böyle bir otopark. Geldiğiniz zaman şöyle baktığınız zaman burayı da mesela bakın yeşil çitlerle kapatmışlar. Mesela böyle bakın çok eski belli bir taş. Ama baktığınız zaman mesela hani tarihi eserdir, girilmez, yasak şey yok. Böyle bir şeyi var, kilidi var. Ama kilidi açık. Şöyle bakıyorsunuz mesela etrafına. Burası gündüz tıka basa araba dolu. Şöyle yavaş yavaş mesela taşlara bakalım. Şöyle yavaş yavaş girelim. Böyle atıl, böyle ağaçların arasından bir yere giriyorsunuz. Böyle bakın. Böyle bir girişi var. Hafif çamurlanmış. Burada şimdi çamura basmadan girmek önemli olan. Şöyle geri geri girelim. İçeride hani evsiz birisi de olabilir. Bir de bastığımız yere de dikkat edelim. Toprak yumuşak. Şurası biraz sıkıntılı bir yer. Çok kötü bir koku var mesela. Şimdi ışığımızı biraz fazlalaştıralım. Tedbir amaçlı el fenerimizi de açalım. Çok kötü bir koku var. Lağım kokusu. Buralara baktığınız zaman tabi su şişeleri, atıl. Biraz evvel hemen hemen üstte şuradaydık arkadaşlar. İşte bu mesela mutlaka burayı belki biliyordur. Araştırma yapmışlardır. Ama böyle bir yeraltı sarayı. Yani Justinianus'un yaptırdığı söyleniyor. Theodora için yaptırdığı söyleniyor. Burası niye temizlenmiyor? Niye arkeolojik çalışmalar yapılmıyor? Ben daha önceden evet 2 sene evvel girmiştim buraya. Mesela buradan böyle başka bir yere geçiyorsunuz. Bir geçiş. Tabi zamanla toprak dolmuş. Böyle geçtiğiniz zaman böyle geldiğiniz zaman büyük bir yere çıkıyorsunuz. Şu an yerin altındayız. Burada ne olmuş? Şöyle baktığımız zaman toprak göçmesi olmuş. Beni üzen şey burada bu tarih. Biliyorsunuz hani İstanbul, Bizans o kadar çok şey yapmış ki dış müdahaleler görmüş. Kaç tane savaş atlatmış, bir yandan da bir saniye ışığımı iyice aydınlık olsun istiyorum. Mümkün olduğu kadar.
Doğal olarak İstanbul'un altını örümcek ağı gibi örmüş, su taşımış. Mesela bakın demek ki buraya daha önceden birisi gelip e, meşale gibi bir şey yapmış. Acaba gelip klip mi çektiler? Hani ben sosyal medyada araştırdım. Daha önceden girdiğim arkadaş girmiş buraya. Böyle bir yukarı giden. Mesela acaba bu o dışarıda gördüğümüz su sarnıcı dediğimiz yerle bir bağlantılı mı? İşçilik. Yok. Şu an baktığım zaman bence burası. Burası o su sarnıcı olan yerle bağlantılı. Biz şunu da yakalım. Ne kadar ışık olursa bizim için o kadar daha iyi olur. Mesela bakın. Görüyor musunuz? Bu da demek ki o dönem sarayın hakikaten giriş kapısıydı. Çünkü şu sütunlara baktığınız zaman şu net. Burası büyük ihtimalle bir kazı çalışması olmuş. Dediğim gibi daha önceden belki hatırlarsanız 2 sene evvel gelmiştim, çekmiştim burayı. Videonun başında da dediğim gibi biz böyle yerleri aslında temizleyip neden turizmi açmıyoruz? Çünkü yurt dışından o kadar merak ediliyor ki böyle yerler. Bakın duvarlarda tarihin izlerini görebiliyoruz. Bu mesela bu duvar. Demek ki burada bir kapı vardı. Bu kapıyı, bu duvarı daha sonra örmüşler. Tabii 1453'te Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra e, birçok kaçış yolu, tünelleri kapatıyor. Ya arkadaşlar şunu söyleyeyim. Böyle yerlere giriyorsunuz ya. Acayip bir his ya. Düşünsenize 1500 yıl evvel. Hafif tabii yukarıda su. Mesela burası da büyük ihtimalle mesela şu büyük ihtimalle neydi acaba? Ne maksatla yapıldı? Düşünsenize kaç tane deprem atlattı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Fakat burada şöyle bir şey var. Yerler çok kaygan. Selamünaleyküm. Bir evsiz mevsiz olabilir. Şurada mesela testi parçaları var. Yakın dönem. Yakın dönem. Yakın dönem. Çok kötü kayıyor. Ve rampa. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle şuradan girdik. Mesela bakın. Burayı da yukarıyı kapatmışlar. Yani şu toprak alınsa neler çıkar ya? Bakın işçiliğe bakın. Burada daha belki kaç tane daha oda vardır. Bunlar büyük ihtimalle havalandırma bacaları çünkü derin gidiyor. Şu an şunu söyleyeyim. Bir yandan da şu şeyimi de açayım. Radyasyon ölçerimi de açayım. Belki bazen şey yarıyor. Açık. En azından bazı manyetik alanlarda
Yalnız çok kaygan. Ben buradan düşerim. Elimde kamerayla ışıkta. O yüzden şöyle yan yan yürüyeyim. En azından yan yuvarlanırım. Mesela bakın burası da şöyle ben yavaş yavaş ineyim. Çünkü hafif nem var. Ve ciddi kayıyor arkadaşlar. Bak mesela burası bir duvarmış. Yerlerde tabii doğal olarak hayvan kemikleri var. Mesela bakın şöyle karşıdan baktığınız zaman şöyle göstereyim bak. Şöyle duvar kapatılmış sonradan. Orası bir geçişmiş. Ama şöyle bir düşündüğün zaman şuradan doğru girdim. Burası denize doğru gidiyor. Belki denizin altında bir tünel vardı. İşte dedim ya, Osmanlı dönem içerisinde İstanbul'un fethinden sonra tünelleri, kaçış yollarını hep kapatmış. Şuradan daha iyi göreceksiniz bakın. Sonradan yapılmış bir kapı, bence örülmüş. Arkasını görebilir miyiz? Mesela şöyle, bilmiyorum görecek misiniz? Bu arkası gidiyor. Ve bayağı kalın bir duvar. Yani 1400-1500 yıldır burada arkadaşlar. Yerin altında. Şu eminim bakın, şu toprak alınsa, şuradaki toprak falan alınsa bunun altına daha odalar ve tüneller çıkar. Mesela bakın, bu toprak nereden geldi? Mesela bakın. Bu topraklar buralara acaba buralar havalandırma tünelleri. Şuraya biraz sonra bakacağım. Şuraya, burası bir geçiş. Mesela şurada şöyle baktığınız zaman bir kemer var. Demek ki bir kapı girişiymiş. Şurası yine böyle bir kemer. Şu duvar sonradan örülmüş bakın. Su şişesi var. Burada şöyle söyleyeyim, fare kemikleri dolu. Fare kemikleri var. Orada belki de bu delikler odalar arası bir dinleme, havalandırma olabilir. Şurası mesela, bakalım, eğilelim bakalım nereye çıkıyor. Burası, bakacağım şimdi. Öbür odadan bakacağım. Buradan geçebilir miyim ben? Ama dur, emin olmak için öbür odaya bakacağım. Burası bakın yine fare kemikleri. Burada şöyle gidebildiğim, ama şu delikten geçemem. Ama şöyle göstereceğim. Birazdan kamerayı sokayım. Burası farklı bir oda mesela. Kapatılmış. Farklı bir oda var burada. Şu yan taraftaki oda mı? Ona bakacağım. Şurası gördüğünüz gibi arkadaşlar çok dar. Ama kafamı sokabilirim. Dur, deneyeceğim. Önce emin olmak için acaba şu yan oda mı? Ona bakayım. Kamerayı soktum. Mesela bu toprak dışarıdan gelmiş. Çünkü şurası da yapı olarak baktığınız zaman bir kemer, dışarıdan gelmiş. Ve bu toprakta şöyle ilginç bir şey var dostlar. Bakın. Şuraya. Evet, orada bakın. Gidiş var. Kapanmış ama. Oraya da gidebildiğim kadar gideceğim. Süreceğim. Bu toprakta şöyle bir şey var.
Mesela bakın. Böyle kazıdıkça şu elimdeki zaten kemik. İnsan kemiği mi? Büyükbaş hayvan kemiği mi? Bilmiyorum. O kadar anatomi bilgim yok. Şimdi şuraya bakacağım. Buralarda çünkü bakın böyle parça parça kemikler çok. Bu toprak niye atılmış böyle bilmiyorum, görüyorsunuz ama her yerde parça parça. Şimdi şuraya bir bakacağız. Yukarı sürüneceğiz. Şimdi şöyle yapalım. Şimdi şuradan baktığımda deminki oda girişinin burayla tutunacak yer yok. Ha, burası evet. O dar geçemediğim yer burası. Hatta şöyle yapalım. Emin olmak için. Bakın evet. Şu demin giremediğim delikten baktığım yer burası. Ama gördüğünüz gibi şuralarda falan kapatılmış. Yani buraya bu taşlar bilerek mi kapatılmış, yoksa mesela şöyle baktığınız zaman bakın eski testi parçalar o kadar çok ki, görüyor musunuz? Kiremit testi parçaları. Şu neymiş ilginç şey. Bakın. Buralar iyice araştırılsa kırılmış bir, bakalım yazı işaret bir şey var mı? Kırılmış, parçalanmış. Bunlar büyük ihtimalle küçük hayvan parçaları. Bakın. Hep testi parçalar. Gördüğünüz gibi. Büyük küçük. Yakın dönem. Şu neymiş? Yakın dönem de var. Eskiler de var. Mermer mi bu? Mermer. Mermer parçası. Yani şu toprak kazısı mesela bak şuraya alta giden bir oda varmış. Oh. Şurada biraz soluklanayım. Bakın oraya giden kemer zaten varsa bir geçiş kapısı diye düşünün. Şuralarda o kadar çok bakın eski dönem taşlar. Yani aslında burada bir tarih gizli. Şimdi buradan mecburen şöyle çok dik kayarak ineceğiz. Mesela şu baca kaymaga. Ben yine eski sistem popomun üstüne oturayım. Kendimi garantiye alayım ki çekimi rahat yapayım. Şu neymiş? Baca sistemi. Böyle koymuşlar. Biraz nefesimi, burnumdan nefes alacağım da burası lağım kokuyor. Şuradan kayarak inelim.
şu dediğim gibi şu kemerlerin olduğu her yerde bir şey var. Geçiş var. İşte hayvan. Oh, soğuklanayım biraz. Birazcık soğuklanayım. Bir de mikrofonu ses diyorsunuz. Yakama taktım. İyice nefes sesim. Ama mecbur. Bu arada arkadaşlar 6 kilo verdim. Hedefim 125. 140 kiloydum. Şimdi şuraya bakacağız biraz soğuklandıktan sonra. Şuraya da bir çıkalım. Şuraya da bir çıkalım bakalım. Şimdi şöyle yapalım. Dostlar, soluklandım. Yani muhteşem bir duygu. Ben böyle yerlere girdiğim zaman ya düşünsenize işte 1500 yıl evvel yapılmış yerin altındayım. Gördünüz gözünüzde bir takım objeler var. Testi kırıkları, yakın dönem, uzun dönem, taş parçaları. Her şey o kadar güzel ki. Yani inanılmaz bir şey. Buralarda mesela paranormal olay buralarda çok daha fazla olur. Mesela bu gibi yerleri mesela tamam demek ki belediye burayı görmüş, etrafını çite çevirmiş ama herhangi bir yazılı bir şey yok. Neden mesela temizlememiş? Hükümette bir bağlantıya girip şimdi mesela şöyle göstereyim. Şöyle baktığınız zaman bu topraklar temizlendi. Mesela demin o yukarıda girişler falan hepsi birbirinden farklı odalara çıkıyor. Bu tabi zamanla bu toprak atılmış buraya. Bu çökme, yığılma gibi şey değil. Burası zaten yan duvarla. Oradan içeri girmiştim. Acaba o yan tarafa geçiyor dediğim yer burası mı? Burası o demin ilk girdiğim yer. Evet. Orasıymış. Şurayı da geçebilirsek sürünerek, evet, demin gördüğüm yer orası. Gördüğünüz yer şu ışığı tuttu. Şöyle yapayım. Arka ışığı da yakmışım. Şunu kapatayım. Demin gördüğünüz yer orası. Mesela burası da bakın. Farklı bir oda. Gidiyor. Ve mesela burada da şöyle baktığınız zaman değişik testi parçaları ama hep kapatılmış. Buradan mesela şöyle uzattığın zaman yok. Giden bir şey yok. Ama bu toprak atılmış buraya. Yani burası gidiyor mu? Mesela çok ileride de kapanmış. Farklı bir odaya gidiyor. Ama şöyle biraz sürünelim madem pislendik. Her yerimiz yağmur suyu oldu. Yani yağmur suyu da olabilir. Şöyle yapalım. Şu fener. Tabii ben kafa kamerasına ihtiyacım olmaz diye düşündüm. Şöyle emekliye girelim. Şöyle bakalım. Arkamdan ses geliyor. Yok bir şey. Şu ileriye mesela. Bakın. Gidebileceğim kadar gideceğim. Oraya. Ama buradan sonrası çok zor. Şu ışığı tuttuğum yer. Bakın başka bir oda. Başka bir oda. Yani bilmiyorum kameradan net görüyor musunuz ama burayı zoomlamaya çalışacağım. Başka bir oda. Ama çok dar. Oradan girmem mümkün değil. Şuralarda yine bir yıl şöyle yapalım. Hareket edemiyorum.
Yine bakın. Bakın görüyor musunuz? Biriğin parçalar, kemikler. Bunlar büyük ihtimal insan kemiği mi hayvan kemiği mi bilmiyorum. Şu artık fosilleşmiş deniz kabuğu. Bakın testiniz sapı. Burada yine gidemiyorum. Şöyle gireyim. Testi parçaları. Kemikler. Şurası zaten kemik dolu. Orası da mesela bakın. Başka bir oda. Ben görüyorum ama çok dar. Aşırı dar. Yani hani Emir'i getirsem Emir de giremez. Azat da giremez. Kemal abi de giremez. Şimdi orayı çalışmak lazım. Biraz kazmak lazım. O da suç. İzinsiz kazıya girer. Başımız belaya girer. Ama bence eminim ki bu video yayınlandıktan sonra şuradan çıkacağım çünkü arkadaşlar inanın bir lağım kokuyor ki işte biz tarihi şöyle göstereyim. Bakın elimi yani şuralara baktığım zaman o kadar çok obje var ki arkadaşlar. Bakın desenleri üzerinde çok şey var. Yani burası mutlaka ama mutlaka biliniyor. O bir gerçek. Allah. Oh şuradan şu aşağı ineyim arkadaşlar. Çünkü neden? Havasız kaldım. Yani havasız kalmaktan ziyade Allah. Şöyle ayağa kalkayım. Şuradan girdik. Yani şöyle gittiğiniz zaman arkadaşlar şimdi onu çıkarken gösteririm. Orada bir oda var. Burada bir top var. Bunlar havalandırma bacaları. Bu büyük ihtimalle kanalizasyon. Allah'tan akmıyor. Ciddi anlamda yorulduk. Şurada biraz oturacağım arkadaşlar. Şurada biraz oturup yine leş gibi oldu. Şöyle oturayım. Az kaldı. Nefesi de düzenleyeceğiz. Kilo da vermeye başladık. 6-7 kilo verdik çok şükür. 140 kiloyduk. 125'e kadar düşeceğiz. Daha giremediğimiz yerler ama yine iriyim. Mesela o demin gösterdiğim deliğe Emir'i çağırsam Emir de giremez. Kemal abi de giremez. Azat da giremez. Şimdi biraz soluklanacağım burada. Şu tarafa bakacağım. Videomuz devam ediyor. Oh. Bu mikrofonu kullanmakla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım bilmiyorum. Şimdi şuraya girdik. Oradan öyle gittiğimizde bu tarafa doğru bir oda tespit ettik ama oradan geçmek mümkün değil. Hani Emir geçer mi diye düşündüm. Emir de geçemez. Dediğim gibi çalışma yapmak lazım. Işığımız güzel. Çok kaygan. Artık böyle şey gibi olmuş. Şuradan girdik. Oradan girdiğimizde şu yandaki odaya çıktık. Oradan devam ettik. Buraya da girdik. Buradaki o bağlantının o yandan girdiğimiz odayla bağlantılı olduğunu öğrendik.
Şimdi aklımızda bir şurası kaldı. Anladık ki yalnız burası sürmeyle de çıkılmaz ki. Burası şöyle biraz toprağa çekeceğim. Tırmanabildiğim kadar tırmanacağım ama şu bir gerçek, evet. Kayıyor. Şöyle gösterirsem size ciddi anlamda altımdaki toprak aşağıya kayıyor. Ama şu feneri bırakıp şöyle gerek yok. Zaten kapalı. Orası kapanmış. Şöyle baktığınız zaman arkamı göremiyorum. Girdik ama gördüğünüz gibi kapanmış. Şöyle yapalım. Fener aşağıya gitti. Evet. Toprak burada yumuşak. Orada da bir oda var belli. Etrafımda sanki bir şeyler oynuyor. Aslında böyle yerlerde şunun olması lazım bence. Kafa kamerası. Şuradan kaya kaya toprak kaymasıyla beraber ineyim. Gerçi su geçirmez pantolon giydim ama yine de şöyle bilmiyorum. Görebilecek misiniz? Şöyle çektiğim zaman her yerim toz var. İşte emek vermeden hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Emek vereceksiniz. Dedim ya, buraya daha önceden gelmiştim. Bu kadar detaylı araştırmamıştık. Zamanında yanımızda olan bir arkadaşla gelmiştik. O daha sonra burayı çekmiş herhalde. Ama olay şu. Herkesin yolu farklı. Herkesin yoğurt yiyişi farklı. Bizim amacımız, biz araştırıyoruz. Ben her zaman kendime şunu söylüyorum. Bilinmeyenleri, gizemleri araştıracağız. Benim için burası büyük bir gizemdi. En azından yer konum da bildirdim. En azından inşallah bu videoyu birileri izler ve buralar kontrol altına alınır. Görüntüler güzel gibi. Şöyle yapalım. Ben biraz daha burada durup şöyle bir soluklanıp bu atmosferi yaşayıp sonra dışarı çıkmayı düşünüyorum. Bir iki tane kapak resmi çekeyim kendime. Ya o kadar huzurlu ki arkadaşlar. Mesela hani korku yok. Burada olduklarını biliyorsunuz. Yani bir enerji var. O enerjiyi hissediyorsunuz. Ama korkmuyorsunuz. Çünkü Yaradan'ın yarattığı en güçlü varlık bizleriz. Hatta hep söylerim bazen. Yaradan'ın yarattığı en tehlikeli, en vahşi varlıklar da biziz. Biraz sonra çıkacağım. Bir üstüm başımı değiştireyim. Lağım suyumu şap 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 akıyor. Çok kötü bir koku var. Yerin altındayız. Son konuşmamı orada yapacağım. Son konuşmamı izleyin arkadaşlar. Şöyle bir etrafı görüntüleyeyim. Sonra bitireyim. Yukarı çıkıp biraz temiz hava aldıktan sonra orada birkaç şey söyleyeceğim. Videoları sonuna kadar izleyin arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Evet. Bu hafta Justinianus'un yaptırdığı söylenen 1500-1400 küsur yıl evvel yapılan yeraltı sarayındaydık. Yani şu topraklar atılsa, alınsa çok daha yer. Biliyorsunuz girebildiğimiz yere kadar girdik. Şurada da. Şuradan şu büyük ihtimalle herhalde ana giriş kapısı burasıydı. Çünkü çok güzel bir sütun var.
Şuradan da aşağı inelim. Hatta inmeyelim. Şurada durayım. Şöyle. Yok, inelim. Tekrar çıkarız. Şuradan kaygan. İnelim şuradan. Şuradan inelim. Şöyle baktığımız zaman çıkışa yakın. Hatta yavaş yavaş çıkalım. Şuradan şu görüntüyü bir daha alalım. Şu sütunlar bile çok şey ifade ediyor. Ben kapak resmini burada çekeyim arkadaşlar. YouTube'daki etkileşimimizi yükseltmek lazım. Bak buradan hava görüyor. Burası çıkış yolumuz. Videomuz devam ediyor. Evet dostlar, gördünüz. Sultanahmet, İspark. Evet, belediye kapatmış yeşil çitlerle. Girdik. Bir yazı yok, bir şey yok. Gördünüz, binlerce yıllık bir saray. Yeraltı sarayı, belki başka bir şey. Ama toprak atılmış. O toprağın içinde gördünüz testi parçaları neler neler var. Böyle yerleri neden temizlemeyiz? Mesela belli başka odalar da var ama topraklar kapatmış. Buraları niye temizlemeyiz? Niye turizme kazandırmış? Anlamış değilim. İnşallah bu videoları yetkililerden birileri izler de buraları turizme de kazandırırlar. Çünkü bir tarihi arkadaşlar. Bakın İstanbul'un altında bunlar gibi binlerce yer var daha bulunmayı bekleyen. Yorulduk, emek verdik. Bizler Ziyaretçiler kanalı olarak 4 senedir sizlere başka hiçbir yerde görebileceğiniz yerleri göstermeye, çekmeye devam ediyoruz. 4 senedir bunu çok şükür başardık. Bazen yanlış anladınız. İlk defa derken evet defineciler bizden önce girmiş oluyorlar. Ama başka hiçbir yerde şöyle dönüp baktığınız zaman videolara 130 tane videodan bugüne kadar çektiğim videolar başka hiçbir yerde var. Hiçbir sosyal medyada, hiçbir yerde göremezsiniz. Yanımda zamanında beraber dolaştığımız bir arkadaşımız benden ayrıldıktan sonra yine beraber gittiğimiz yerleri çekmiş. Onun haricinde başka hiçbir yerde göremezsiniz arkadaşlar. Bizler Ziyaretçiler kanalı olarak sizlere gizemleri aydınlatmaya, girilmemiş yerlere girmeye devam edeceğiz. Sizler de sağ olun, var olun, yorumlarınızla beğen butonlarına basarak bizleri takdir ediyorsunuz. Emeklerimizi taşlandırıyorsunuz. Birçoğunuz sağ olun, var olun, katıl butonuyla katıl ailesine katılıyorsunuz. Önümüzdeki haftalarda daha önceden hiçbir yerde görmeyeceğiniz bir yeraltı şehri, mağaralar, çeşitli gizemli dosyalar çekmeye devam edeceğiz. Rabbim güç verdiği sürece, sağlık verdiği sürece Ziyaretçiler kanalı her zaman çıtayı hep yükseğe çıkartmaya çalışacağız. Arkadaşlar uzun süredir video çekmediğim için kanalın etkileşimi ciddi anlamda düştü. İnşallah yükseleceğiz. Çünkü YouTube'da şöyle bir şey var. Video çekmezsen seni ciddiye almıyor. Diyor ki sen benim artık çalışanım değilsin, çalışmıyorsun. O yüzden bildirim bile göndermiyor. Belki bu video az izlenecek ama olsun. Allah'ın takdiri neyse olur. Hepiniz kendinize iyi bakın dostlar. Bu haftalık benden bu kadar. Devam edeceğiz. Varsa var yoksa yok diye çıktığımız bu yolda. Ziyaretçiler anı yaşar ve sadece gerçeği izler sloganıyla devam ettik. Bu sene diyoruz ki bir gün herkes ziyaretçileri izleyecek. Dostlar Allah'ın selamı üzerinize olsun.